Bunun içinde fasulye ve nohut ezmesi varmış anladığım kadarıyla. 5 dirheme aldığım bir humus bu. Nohut ezmesi var. Fasulye tadı geliyor. Bakla ezmesi gibi bir şey. Biraz da tuzladı, baharatladı, tamam. Olay bu. Sokaklar labirent gibi. Abla tezgahını kurmuş. Fiyatlar da şu şekilde. Bakın şöyle bir ekmek arası 80 TL. Anladığım kadarıyla kavurma. Yani bu ülkede bütün tezatlıklar bir arada. Bir duvarda böyle çok güzel bir desen görüyorsun. Bir duvarda böyle bir çöp yığını görüyorsun. Herkese Fes'ten selamlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fas'ın ilk başkentini geziyor olacağız. Yani şu anda Fes'teyim arkadaşlar. Burası da aynı Marrakeş gibi çok kaotik, çok renkli ve çok gizemli bir şehir. Cami görüyorsun. Şurada bir cami var. Ama ev mi, oda mı, yaşıyor mu, kimse var mı? Çok karışık bir şehir gerçekten. Yani Fas'ı adım adım şehir şehir geziyoruz bu video serimde. Sizler eğer izlemediyseniz, ilk defa bu videoya denk geliyorsanız bir önceki videolarımı da izleyebilirsiniz. Orada da Fas'ın birçok şehrini gezdiğim, gördüğüm deneyimleri, yaşadıklarımı videolarımda detaylı bir şekilde paylaştım. Ben şimdi telefona geçtim. Kaldım hosteldeyim. Özellikle biliyorsunuz Fas'ın riyadları meşhur arkadaşlar. Riyadlardan bahsedeceğim ama şimdi hazırlandım. Bugün Perşembe, o yüzden bir an önce böyle çarşıyı gezmek istiyorum. Ve hadi çıkalım. Bu arada size kaldım Riyad'ı göstereyim arkadaşlar. Odayı gösteremeyeceğim çünkü çok dağınığız. Tabii akşamları herkes burada oturuyor genellikle. Bakın şimdi yukarısını göstereceğim size. Riyadlar böyle arkadaşlar. Ortak bir avlu ve bununla birlikte etrafında da odalar dizilmiş bir şekilde. Şimdi şöyle sokaktan çıkıyoruz. Yine hangi sokaktı yolu hatırlamaya çalışacağım. Herhalde şuradaki. Bura hakkında size şöyle bir bilgi vereyim. Siz Fes'in Medina'sına geldiğiniz zaman, bak yanlış yere geldim. Gerçekten bu Fes'in Medina'sı çok karma karışık bir yer. Yani kolay bir yer değil. Ve bununla birlikte tabii ki birilerine yol sorma ihtiyacınız artıyor. Ve sizin hiçbir şey bilmediğinizi anlayanlar, dur ben sana yardım edeyim, dur seni şuraya götüreyim derken sizi bayağı bir şaşırtıyorlar arkadaşlar. Ve dün aynısını yaşadım. Ben valizle geldim. Ve işte bu Medina'nın içinde bir hostel seçmiştim. Dediler ki şu yol kapalı oradan gitme ya da şurası kapalı oradan gitme. Sonunda bir de valizim olduğu için biz sana yardım edelim diyen herkes yanıma geliyor. Ve bir zaman sonra anladım tabii ki, daha doğrusu alıştım artık bu şehre. Yani şu ana kadar gel sana yardım edeyim deyip de karşılıksız yardım eden bir insana denk gelmedi. Ve az önce merdivenden aşağı uçuyordum bu arada. Evet, şu anda burası Fas'ın Medina'sı, yani Eskişehir burası. Ve burası diğer şehirlerden bence daha da karışık. Yani mesela Süveyr Medina'sı farklıydı, Essuara'nın farklıydı, Marrakeş'in Medina'sı farklıydı. Marrakeş'e benzeyen bir yapısı var. Bakın buradaki telefoncular sokağı böyle. Onun dışında arada işte kıyafet satan, parfüm satan, yiyecek bir şeyler satan, hepsi iç içe arkadaşlar. Henüz bir şey yemedim bu arada. Karnım aç. Eğer güzel, temiz olduğuna inandığım bir yer bulursam özellikle yemek yemek de istiyorum. Çünkü bu ülkenin hijyenik olduğu konusunda birazcık şüphelerim var. Şu sokaktan herkes geçmeye çalışıyor ama nasıl geçeceğim? Aa, thank you. Bir dayıya yapıştım şu anda. Ve her yerde şu meşhur bazlamalardan var. Bir kere yanlışlıkla almıştım içi patatesli diye ama içleri boş bunların. Bakın şu an Medina'nın her bir sokağında sucuk anladığım arkadaşlar. Yani buranın kokoreç ve sucuk arası bir şey. Burada herkes ekmek arası bir şeyler alıyor. Ben de çok bir yerde duramıyorum.
Çünkü birilerine çarpıyorum. Zaten sokak daracık bir sokak. Aa, burada şey görebiliyorsunuz bakın, salyangoz. Ay bir de canlılar ya. Bunu pişiriyorlar arkadaşlar ve şu an satılıyor. Şu ne bilmiyorum, bu değişikmiş. Burada ablalar pırasa soyuyorlar. Yani şimdi nasıl yiyorlar demeyeceğim. Onlara göre de bunlar lezzetli. Tabii ki değişik meyveleri, lezzetleri var. Olabildiğince buradan hızlı geçmeye çalışacağım. Çünkü çok kalabalık. Bakın, kasap ve pastanesi yan yana. Mesela burada balık satan bir dükkan da var. Evet, şu an bu sokak arasında böyle bir sokak lezzeti tatmaya karar verdim. Yine ayaküstü bir şeyler yiyeceğim. Tadı nasıl? Bakın burada bakla da var. Yani bu nohutu alıp sadece tabakta da yiyebiliyorsunuz. Ben sadece humus istedim. İçini göstereyim. Bunun içinde fasulye ve nohut ezmesi varmış anladığım kadarıyla. Yine salatalarla değişik sandviçler de var. Bakın şunu sadece 5 dirheme aldığım bir humus bu. Bu arada az önceki oturan adamı yerinden kaldırdım. Dedim ki ben bunu burada yesem olur mu diye. Şimdi sandviçimi açıp burada yiyeceğim arkadaşlar. Kaskarot. 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 Humus, beer. The beer, the bread with the carrot. Henüz tam yerine ısırmamışım. Ülkedeki bütün ara sokaklardaki yemekleri yiyorum arkadaşlar. Açıkçası çocuk burada işini düzgün yapıyor belli ki. Beğendim. Hatta bir tane de sandviç mi yesem bilmiyorum. 25 TL şöyle bir fanta alıyorsun. Ben az önce yedim, tadı çok iyiydi bu arada ve bir tane daha istiyorum. How much sandwich total? Total? Hı hı. Yeah, sure. Ne de güzel konuştu kurban olduğum. Ne diyor anlamadım vallahi. Şimdi peyniri ezecek. Nohut olsun, peynir olsun, bir de zeytin olsun. Niye istesin? Demek ki pirinci de böyle ekmeğin arasına koyuyor. Please. Yes. Biraz daha domates, soğan olsun. Okay. Клейте. Bunu bana клейте. Bana клейте. Her şeyi koyduktan sonra içine bıçakla böyle eziyor. Okay. Yani şimdi şöyle demek ki ara bir sokaktan geçeceğim oraya ulaşmak için. Çünkü dün de demişlerdi, gerçi burada yalan yok. Yani dün de o yol kapalıydı, o yolu kullanamadım. Restorasyon varmış. Şimdi bu yoldan geçerek tabakhaneye doğru ilerliyoruz. Kaç kişiye bir yol sordum yardım istediğimde. Gel seni götürelim deyip de beni dükkana sadece oturmak için çağırdıklarına denk geldim. Bak bunu 2 kere yaşadım. Bu konuda çok garip bir ülke. Bakın şöyle 2 evin birleşiminde daracık bir sokak var. Ve siz bu sokaklardan böyle geçerek bu labirentlerin arasında yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz bir nevi. Yani az önceki yoldan geçebilmek için şu arkamda gördüğünüz o daracık yerden girdik. Burası çok gürültülü.
Bu şekilde. Bu şehir, yani bu Medina tarafı UNESCO Dünya Mirası listesinde. Yani sonuçta korunmaya alınmış bir bölge ama turistik bir bölge, halkın yaşadığı bir bölge. Genellikle insanlar burada. Bir taraftan sokağı göstereyim. Yani güvenli mi diye sorduğum zaman herkes tabii ki buranın güvenli olduğunu ama yine de dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Yani çünkü buralar turistik bir alan olduğu için çok sıkıntı yaşamazsınız dediler ama onun dışında hem akşamları hem de özellikle bilmediğiniz bölgelerde dikkat etmekte fayda var. Bakın şu an burada bir tatlı satıldığını görüyorum. Ne var? Tiramisu gibi bisküvi tatlısı. Ve bakın şu anda 3 dirheme bu kruvasan var. Şunlar ne? مدينة صوبا إسبانيش عربيك الكارتي مونيمنتس كارتي أرتيزنز الرايفر الغرب دي لا مدينة colors green this is Andalus Mosque. Büyük olasılıkla tabakhaneye giden su buradan gidiyor aslında. Çünkü şu anda tabakhane yoluna doğru ilerliyorum. Ve arkada dinlenen bir teyze görüyoruz. Bu da çarşının bakırcılar bölmesi. Yani burada bir sürü ustaya denk gelebiliyorsunuz. Normal bir sokakta yürüdüğünüzü sanıyorsunuz. Aşağı ve yukarı yönünü gösteriyorum. Ama bir yanda içerinin nereye açıldığını bilemiyorsunuz. Mesela şu anda bir cami var karşı tarafta. Ve şöyle baktığımda bile, kapıdan baktığımda içerisi çok güzel gözüküyor açıkçası. Şimdi anladığım, özellikle cuma günleri burada kadınlar için mi bilmiyorum, kadınlara özel Karaviyen Üniversitesi'ne giriş yapabileceğiniz bir etkinlik var. Bunu sabah da bir kişi söylemişti. Şimdi bu kişi de söyledi. Yalnız tabii kapanmanız gerekiyor. Benim şu an şalım olsa da üzerimi de kapatmam gerekiyor sanırım boydan. Ve şu anda bu geldiğimiz yerde Karaviye Üniversitesi. Şu anda bu Karaviye Medresesi'ne sadece Müslümanları alıyorlar. Yani bakın aslında demek ki az önceki dedikleri gibi o kadar büyük kıyafet almamıza gerek kalmadı. Burada dua eden teyzeler var. Şu anda dünyanın en eski üniversitelerinden bir tanesindeyim arkadaşlar. Ve Fes şehrinin sokaklarını gezerken burada İslam dünyasının en eski ve hala en aktif olan medreselerinden bir tanesine denk geliyorsunuz. Bu medrese 859 yılında Fatime el-Fihri tarafından kurulmuş. Yani buranın kurucusu bir kadınmış. Bu medrese sadece bir eğitim medresesi değil, Orta Çağ'dan itibaren matematikten felsefeye, astronomiye, biyolojiye kadar bütün ilimlerin verildiği, öğretildiği bir yerdir. Ve 859 yılında kurulan bu Karaviyen Üniversitesi UNESCO'ya göre dünyanın hala en aktif olan ve en eski olan üniversitelerinden bir tanesiymiş. Ve buranın kurucusu olan Fatime el-Fihri de bütün mirasını buraya bağışlamış. Anladığım kadarıyla burada bizim su böreği usulü bir şey yapılıyor. Çok da çekmeyeyim, rahatsız olmasınlar. Burada işte değişik tatlıları görebiliyorsunuz. Lokumlar, tatlılar, her türlü yiyecek burada bulmanız mümkün. Şimdi buraya yemek yemeye geldim arkadaşlar. Bakın abla tezgahını kurmuş. Sosis istedim, yani hiç denemedim. İlgimi çekiyor artık. Fiyatlar da şu şekilde. 15 dirheme, yani yaklaşık 100 bile değil. Ve ekmek arası, patates kızartması ve
İşte sosis yiyeceğim. Artık ne yiyeceğim ben de bilmiyorum. Ama gerçekten temizleyi buralar ya. Sanıyorum benim tabağım. Bakın şöyle bir ekmek arası sosis istedim bu sefer. Çünkü buranın sosisi nasıl oluyor bilmiyorum. Ama burada yaklaşık 15 dirheme, yani kaç yapıyor? 80 TL'ye 100 bile değil. Şöyle bir ekmek arası küçük sosis yiyebiliyorsunuz. Ve sanırım yanında patates kızartması da verecek. İçinde patates var. Yani sonuçta neyse. Sıkıntı yok. Bir daha ne zaman geleceğiz buraya diyerekten. Şöyle bir afiyet olsun diyorum kendime. Ekmeğin içine görebiliyorum. Hayır, sosisin içine gıda boyası mı katmışlar? Bunu da anlamadım ama. Yani çok da kötü diyemeyeceğim. Hiç yoktan iyidir. Tok tutuyor. Bu gördüğünüz Fas'ın peçetesi arkadaşlar. Bakın. Peçete olarak bunu kullanıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi bir abi balık yapıyor. Yine böyle etrafınıza birileri takılıp sizi boğmaya başarabiliyor. Ve yine böyle labirent gibi bir çarşının içinden çıkıp şimdi asıl medresenin o taraflara gidiyorum. Çarşı çok hareketli. Gördüğünüz hurmanın kilosu yaklaşık 600 TL arkadaşlar. Ben de ne kadar verdim? 100 TL verdim. Ne kadar ediyorsa ver diye ama diyor ki 3-4 tane verebilirim diyor. Ben de o kadar ver o zaman dedim. Çünkü hurmalara bakacak olursanız zaten çok büyük gözüküyor hurmalar. Turkey. Yes. İstanbul. İstanbul. Abi elinden geldiğince zorluyor artırmak için. Enough for me. Şükran. Şimdi burada Medina'yı görebileceğiniz bir teras var anladığım kadarıyla. Beni çağırdığına göre deneyeceğim şansımı. Evet, her çağrının arkasından gidiyorum maşallah. Şimdi burada anladığım kilim yapılan bir depo var ya da atölye var. Ve bu atölyenin yukarısında da şimdi bir terasa çıkıyoruz. Şu anda geldiğimiz teras gerçekten güzelmiş. And this is the university. All the green one. Oo. All the green one is the university. Ve üniversitenin çatısını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu üniversite Karaviyen Üniversitesi. Şu anda orada eğitimler devam ettiği için giremiyorsunuz. The green one. White minarets. Yine burada el yapımı iplikleri görüyoruz. Bunlar genelde doğal renklerden elde ediliyor ve burada da dokunan halılar biraz önce gördüğümüz şu atölye içinde sergileniyor. Ve tabii ki alıcısına sunuluyor. Genelde berberilere özgü motifler var. Gördüğünüz gibi cuma günleri şu anda bütün sokaklar sessiz ve çarşı kapalı. Ve yani Fes sonuçta eski bir şehir olduğu için yani hala çarşının en turistik yerinde yürüyor olsanız bile çok eski sokaklardan geçiyorsunuz. Yollar bozuk. Tabii ki restorasyon çalışmaları da var. Onun da etkisi bence. Sokaklar o kadar ilginç ki şu anda iyi anlayabilmeniz adına biraz uzaklaşacağım ve şu sokağı tekrar görmenizi istiyorum. Yani sadece bir insanın geçebileceği genişlikte. Ve nereye açılıyor burası bilmiyorum. Hadi gidelim. Şimdi bu Fes'in daracık sokaklarından ilerlerken ben aslında yeni şehrin bulunduğu kısma doğru gideceğim. Yani şu anda Medine'nin çıkışına doğru ilerliyorum. Bu arada bazen Medine bazen Medina diyorum, kusura bakmayın. Çünkü burada o kadar çok dil duyuyorum ki kafam karıştı. Tekrar az önce geldiğimiz yoldan devam edeceğim. Sokaklar labirent gibi.
Ya bazen yerel halk bile kendi yolunu bulmakta zorlanabiliyormuş. Sokak arasında şöyle bir aradan geçiyorsunuz. FES'te eşek otoyolları varmış arkadaşlar. Sokaklar o kadar dar ki sonuçta malların taşınması gerekiyor ve yapılan ürünler eşeklerle taşınıyor burada ve işte aksaklık olmaması adına da bu yollardan gidiyormuş. Yani evlerin ne kadar eski olduğunu, aslında bu sokağın, bu yerin, Medina'nın ne kadar eski olduğunu görebiliyorsunuz. Ama bununla birlikte de yani kendi içinde bir düzen var. Kaosun içindeki o düzeni burada görebiliyorsunuz. Ve böyle yani evlerin arasında da evleri birleştiren balkonlar var, geçitler var. Yine aşağıdaki yollardan geçiş yapabiliyorsunuz. Bakın yine daracık bir yol. Sadece 2 kişi girebilir bu yoldan. Karşı taraf mesela burası biraz daha geniş. FES'te 2 gün olacağım arkadaşlar. O yüzden size şu an hem tatil gününü gösteriyorum hem de bu video içinde bir önceki günden videolar göreceksiniz. Yani bu videoyu 2 gün içinde çekiyor olacağım. Benim anladığım şu anda Medina, yani o tarihi sokak o tarafta kalıyor. Ve şu tarafa doğru ilerlediğimde de yeni şehre doğru geçiş yapacağım. Thank you, good morning. Thank you. Dedim ki yarın tabakhanelerin oraya gidip belgesel çekmek istesem bu mümkün mü diye sordum. Çünkü burada zaten hani oraya girmek için bile sizden para istiyorlar. Yani genelde de turistleri içeri almıyorlar. O yüzden bunu bir öğrenmek istedim ama anladığım kadarıyla orada gardiyanlar var. Eğer gardiyanlara gidip sorarsanız ve tabii ki ödeme yaparsan alabileceğini söyledi de benim için nasıl bir deneyim olacak gerçekten bilmiyorum ama ya ben de böyle saçma sapan şeyleri seviyorum bu arada. Hani yapılmayacak işleri yapabilmeyi seviyorum. Bakın yine Medina'nın başka bir tarafı. Şöyle o eski sokak dokusunu görebiliyorsunuz. Şeyi çok karışık değil mi? Bakın yakınlaştıracağım size. Yani ev nerede bitiyor, nerede başlıyor insan anlayamıyor. Yani şu tarafı gördüğünde cami görüyorsun. Şurada bir cami var. Ama ev mi, oda mı, yaşıyor mu? Kimse var mı? Çok karışık bir şehir gerçekten. Şöyle burada bir cami var sanıyorum buradaki arada. Ve burası da yerel halkın yaşadığı bir yer. Yani bu ülkede bütün tezatlıklar bir arada. Bir duvarda böyle çok güzel bir desen görüyorsun. Bir duvarda böyle bir çöp yığını görüyorsun. Sonuçta burası eski bir şehir. Ama ben aşağı doğru ilerleyeceğim sanırım. Of, gerçekten arkadaşlar özellikle Fas'ı geziyorsanız kendinize dinlenmek için zaman ve vakit ayırın. Bu size iyi gelecektir. Bunu ilk 2 hafta ben yapmadım ve bu yüzden çok sıkıntı yaşadım. Hastalandım ve bünyem zayıf düştü ama şu an 3 gündür sadece dinleniyorum ve fazlasıyla uyuyorum. Yani uykuyu almış bir şekilde uyandığım için de insanlarla iletişim kurarken tabii ki artık dilini çözdüm bence bu ülkenin. Bunu başardım. Bakın yine çok dar bir sokaktan giriyoruz şu anda. Şöyle göstereyim. Sadece 2 kişinin geçebileceği genişlikte bir sokak burası. Bir de bu ülkede yaşadığım ilk anımı paylaşmak istiyorum sizle. Ben ilk gün geldiğimde elimde büyük bir valiz vardı. Ve adrese baktığımda aslında yol kısa görünmesine rağmen başka bir yolu seçtim. Beni hemen orada durdurdular. İnsanlar o kadar çok turist ağlıyor ki, gözlüyor ki zaten. Bu onların hayatının bir parçası olmuş. Hemen sizi yönlendiriyorlar ya da yardım etme bahanesiyle tabii ki sizden bahşiş istiyorlar. Bunun amacı da bu. Ama eminim sizler benim videolarımı izledikten sonra Fas'a dair birçok detayı öğrenmiş olacaksınız. O yüzden lütfen bir önceki videolarımı da izleyin arkadaşlar. Şu an ben de bilmediğim sokakları keşfediyorum, dolaşıyorum. Bildiğim yerler değil, turistik bir nokta da değil, tamamen yerelin bulunduğu bir noktadayım şu anda. Benim için de önemli olan bu. Yani sonuçta turistik yerleri her zaman görebiliyoruz ama asıl mesele biraz dışarıyı anlayabilmek. Ülkedeki sokaklar, yani Fes şehrinin içindeki sokaklar gerçekten ilginç. Bakın çok labirent gibi sokaklar ve neyin altından geçtiğinizi anlayamıyorsunuz bu arada. Ama böyle aralarda küçük tatlılar bir şeyler görebiliyorsunuz. Mesela kruvasan var genellikle. Çok fazla böyle kruvasan yiyorlar. Yani biz nasıl açma yiyorsak onların da şeyi var,
kruvasanı var genelde. Sade ya da çikolatalı oluyor. Pazarın içinde böyle ne var? Çok da temiz bir pazar gözükmüyor ama her şey satılıyor işte. Turistik bir nokta değil. Sadece merak edip görmek istediğim için girdim buraya. Şu anda asıl Medina'nın olduğu tarafa gidiyorum. Yani bu giriş yine biraz önceki çıktığım girişe doğru ilerliyor. Ve tabii ki artık turistik noktaları geçtikçe dükkanların rengi daha da çok artıyor. Tabii bazı kişileri özellikle göstermiyorum rahatsız olmasınlar diye. Bu ülkede bol bol zeytin görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çayın yanında bile bütün yemeklerde, restoranda mutlaka size zeytin ikram ediyorlar. Ve şunu yemedim ama çilek gibi bir meyve. Sanırım çilek değil ama değişik bir şey söylüyorlardı ismine. Okay, thank you. Şimdi bu da küçük parçası. Bunlar anladığım kadarıyla kavurma. Çünkü bütün sokaklarda bunu görüyorum arkadaşlar. Ha bir de tutuyor, reklamını yapıyor. Bu da Fes'in galiba ara sokaklarında satılan, ekmeğin arasına sürebileceğiniz değişik bir lezzeti olsa gerek. Çünkü yağlı gözüküyor, değişik bir ezme. Ve Fes aynı zamanda zanaat ve ustalık şehri. Yani burada deri tabaklayanlar, bakır işleyenler, tam da bulunduğumuz yer kalaycılar, bakırcılar çarşısı aslında. Çok fazla bakırcı var ve anlık üretip satıyorlar turistlere. Gerçekten güzel gözüküyor. Ve tabii ki sizlerden ricam bu videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak yolculuklarıma destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden güzel yorumlarını ileten herkese teşekkür ederim. dirhem bir giriş ücreti var. Aslında ben içeriden gördüm ama sadece çekim yapamadım. Çünkü buranın da giriş ücreti 20 dirhem. Benim şu an bozuk param yoktu. Yalnız bu sokaklarda da tabakhanedeki gibi bir koku var. Yani sokakları gerçekten kötü kokuyor Fes'in. Şu anda İnaniye Medresesi'nin oradan çıktım arkadaşlar. Yine ara sokaklardan yukarı doğru ilerleyeceğim. Çünkü buranın bir de meşhur bir giriş kapısı var. Orayı size göstermek istiyorum. Bakın bence şehrin biraz daha yukarısına doğru ilerlediğinizde sanki şunları daha uygun fiyata buluyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Burada yine sabunlar var. Yani tamamen sokaklar birbirinin böyle tekrarı. Bazı sokaklar çok dar. Bazı sokaklar 2 kişinin geçebileceği bir genişlikte. Hani böyle farklı görüntüler size sergiliyor bu Fes sokakları. Şu anda bulunduğum bu yer şehrin Medina'sının surlarla çevrildiği o bölge. Yani bundan sonra artık Fes'in yeni şehri başlıyor. Bakın buranın etrafını göstermek istiyorum. Şuradaki surları görüyorsunuz. Yani az önceki şu aşağı sokaktan giriş yaptım. Ve buradan da surların olduğu bölmeye geldim. Ve birazdan şuradan girdiğimizde artık Fes'in o labirent gibi sokaklarını birlikte görüyor olacağız. Bir de şu tarafı göstereceğim. Şuradaki şehrin dokusuyla buradaki yapısını görebiliyorsunuz şu anda. Aslında tam buradan geçip gidiyordum ama abi dedi ki kasva açık. Yani demek ki kalenin üzerine çıkabiliyormuşuz. Şimdi artık gidiyorum arkadaşlar. Yoruldum gerçekten.
Bu arada gözlerimin altı kararmış. Niye bilmiyorum. Yani şu an bir şey de yok. Hani kalem falan mı aktı desem? Yok. Sadece uyuyup uyandım bu arada. Bir de ışıktan şu an çok karanlık gözüküyor olabilirim. Yani böyle arkadaşlar. Fas çok maceralı geçiyor. Evet ama macera dediğim şey her zaman güzel midir tartışılır. İyi macera ve kötü macera diye bence ikiye ayrılıyor. Ben hepsini, her türlü şeyi yaşıyorum aynı anda. Şimdi aşağıda ineceğim. Şöyle bir saçlarımı düzelttim. Dışarıda birazcık soğuk. Şöyle üzerimi kapatacağım. Geceleri ayrıca soğuk oluyor. Bir de bu Fas kültüründe şöyle bir şey var. Şu ana kadar kaldığım bütün hosteller ve oteller olsun. Klima hepsinde yoktu arkadaşlar. Bir battaniye ile uyumanızı ve ısınmanızı bekliyorlar. Sağlık olsun diyelim. Hele o çölde geçirdiğim 2 gün gerçekten çok soğuktu. Hayatımın 2025 yılının en soğuk 2 gecesini de çölde geçirdim. Hazırlanın. Olmuş. Belki şarkımla yeniden doğan